Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün bir kiraz bahçesindeyiz. Şöyle güzel kirazlarımız var. Napolyon cinsi. Tabi burası Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Kafarlı bölgesi. Biraz serin bir şehre göre yükseltisi fazla, serin bir bölgemiz. Şöyle, gerçi dalında göstereyim. Kirazlar çok güzel. Şu şekilde tabii çok güzel kirazlar var. Yani kaliteli bir kiraz. Aslında ticari değer taşır nitelikte. Tabii pazarlama olanakları kısıtlı bu kirazların. Genelde tabii iç piyasada tüketiliyor. İç piyasada tüketildiği için de fiyatı ucuz. Tabii batıda olsa herhalde bu ihraç kalitesinde bir kiraz. Şöyle elimde de var birkaç tane. Ama dediğim gibi pazarlama olanağı da olmadığı için ucuza gidiyor şu anda bu iç piyasada. Yani 50 TL civarında. Şöyle görüyorsunuz, gerçekten kaliteli bir kiraz. Şimdi biz tabii kiraz toplamaya devam edeceğiz. Toplarken ben de size kirazın faydalarından bahsetmek istiyorum. Toplama yöntemini de. Tabii bir de toplama yöntemini ve faydalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi kıymetli izleyenler, kirazın da tabii her işte olduğu gibi püf noktaları var. Şimdi Mahmut abi, bunu normalde bu şekilde kopartırsan hiçbir şeye yaramaz. Evet. Aynı üzüm tanesi gibi kopartırsan. Bunu şöyle çekmeyle de kopmaz bu. Bunun yöntemi var. Şöyle, yani tam ayırtmacının tam tersine doğru şöyle hiç incitmeden şu şekilde toplanması lazım. Aynı şu şekilde tam şeyine göre. Böyle çektiğin zaman hem dalı yıpradın hem ağacı şu şekilde yöntemine göre, ayırtmacına göre bak şu şekilde Mahmut abi. Evet. Kendi kendine kopar bunlar. Evet, bahçe sahibi kirazın nasıl toplanacağını bize gösterdi. Şöyle bir tane de ben yapayım. Şöyle Evet. tutup yukarı kaldırmak gerekiyormuş. Peki bunu çöpüyle toplamasak ne olur? Çöpüyle toplamazsan hale varıncaya kadar bunun suyu çıkar, hiçbir işe yaramaz, ezilir yani. Kıymetli izleyenler, şu çöp kısmı üstünde kalması gerekiyormuş. Şu şekilde olursa çabuk bozuluyormuş. Kiraz bu sapın bağlı bulunduğu noktadan çürümeye başlıyormuş. Onun için bu şekilde sapıyla toplanması gerekiyormuş. Evet. Şimdi bu kiraz toplama yöntemini de öğrendikten sonra biz yavaştan toplamaya başlayalım. Ve bu arada ben de size kirazın faydalarını anlatayım. Haydi bismillah diyelim bakayım. Toplamaya başlayalım. Bismillah diyerek inşallah. Kıymetli izleyenler, kiraz tabii çok kıymetli meyvelerden bir tanesi. Kur'an'da geçen tabii 8 meyve var. Bunlardan zeytin ve inciri herkes bilir. Ama bunun yanında nar Kur'an'da geçen meyvelerden, muz yine Kur'an'da geçen meyvelerden, yine kirazı da sayabiliriz. Dolayısıyla kıymetli bir meyve. Yani
mevsiminde bol bol kiraz tüketebiliriz imkanlarımız ölçüsünde. Tabii kiraz şeker oranı yüksek bir meyve ama şeker hastalarının tüketmesinde bir mahsur yok. Yani çok rahat belli bir ölçüde şeker hastaları da kiraz yiyebilir. Bu önemli bir nokta. Kiraz uyku kalitemizi artırır. Yatmadan önce kiraz yenebilir. Yani yatmadan önce derken akşam yemeklerden 2-3 saat sonra meyve tüketeceksek kiraz yiyebiliriz. Bu da bizim uyku kalitemizi artırır. Yine gut hastalığı da tabii önemli. Yaşam kalitemizi düşüren bir hastalık. Bir takım asitlerin eklem bölgesinde kristalleşerek ağrıya sebep oluyor. Asıl gut hastalığı bu şekilde ve gut hastalığını da 2 gün içerisinde %35 oranında iyileştirdiği uzmanlarımız tarafından ifade edilmiş. Yine kiraz bilişsel beynin bilişsel işlevini de etkilediği için Alzheimer riskini de azaltan bir meyvedir. Bunu da unutmayalım. Yine kan basıncını düşürdüğü için kalp sağlığına da iyi gelen bir meyve kiraz. Evet, kan basıncını düşürücü etkisi var kirazın. Yine kıymetli izleyenler, kirazın faydalarına devam edecek olursak, kandaki iltihabı azaltır. Hücre yenilenmesine yardımcı olur. Yine demir eksikliğini giderici etkisi var. Yani kandaki demir emilimini artırarak kansızlığa da bir çözüm olarak söyleyebiliriz. Yine kilo vermede de yardımcı bir meyvedir. Kilo problemi olanlar yine ölçülü bir şekilde kiraz tüketerek kilo vermeyi başarabilirler. Tabii ki bunlar kirazın bilinen faydaları, belki de bilmediğimiz birçok faydası vardır kirazın. Kıymetli izleyenler, tabii bu arada hem çalışacağız biz hem de kiraz üretimiyle alakalı şimdi bahçe sahibine bir takım sorularımız olacak. Kirazın ne gibi işlemleri var, bakımı var, onu öğrenmemiz lazım. Bakalım. Evet Ramazan. Şimdi kıştan başlayalım. Ne gibi hazırlığı var? Kışın ne yapıyorsun baharda kiraza? Şimdi baharda kirazın, yani bu bahçelerin ne olursa olsun timarı kara timardır. Yani çapalı kazacaksın değil mi? Kazacaksın, sürdüreceksin icabında, Evet. yerin durumuna göre. Tabii kazma ve sürme hem otlara karşı, yabani otlara karşı bir çözüm, hem de toprağın havalanması için önemli bir bakımdır. Tabii sürme ve çapalama. Peki ilaçlama ne zaman başlıyor Ramazan? Şimdi bunu kara timar yaparken buraya öyle fenli gübreler, bilmem neler, böyle şeylerden, yani yerine göre değişir de genelde bunlara hayvan gübresi. Evet. Hayvan gübresi
Hem meyveyi güzelleştiriyor, hem ağaçları güzelleştiriyor. Hem, Ya- hem çalış hem de konuş. Aynen o şekilde gübrelemek gerekiyor. Evet, İlaç, yani ilaçlamaya da üreticimiz kimyasal gübre kullanmıyormuş. Buraya kullanırsa hayvan gübresi atıyormuş. Hayvan gübresi kimyasal gübrelere göre daha diyor verimli ve doğal. Yani ilaçsız, gübresiz bir kiraz üretmiş oluyor. Tabii bu da tercih sebebi. Ben tüketici olarak bu şekilde üretilen bir kirazı tercih edebilirim. Peki ilaçlama yapılıyor mu? ilaçlama buralarda kurt olmaz da genelde kurtlanıyor diye tam ağaç çiçeği savdıktan sonra yani küçük saçma haline geldiğinde bir sefer ilaçlanması gerekiyor. Bir kere mi sen kurt ilacı sıkıyorsun? Yok 2 defa sıkıyorum. Bir saçma büyüklüğüne gelince başka? Evet ikincisi de bir şöyle meyve benlendiği zaman. Ha, yetmeden önce Evet şöyle benlenmeye başladı mıydı bir Evet. sefer de o şekilde sıkıyorsun tamam. zaten yemeden 15 gün önce yani birçok ilacı kullanmayı kesmek gerekiyor. Çünkü bu ilaçlar meyve üzerinde bir birikinti oluşturuyor. O da insan sağlığına zararlı. Tabii bu şeyler Ben niye çıktım, ilaçların onun için çıktım üzerinde buraya. yazar. Kıymetli izleyenler, demek ki kirazın bir kere kurda karşı 2 kere bir ilaçlaması yapılıyormuş. Onu da öğrendik. Peki bordo bulamacı var. O da vitamin aslında olarak değerlendiriliyor. Yani kimyasal bir ilaç değil. Sen bordo bulamacı uygulaması yapıyor mu? Orada bulamacı uygulaması ben yapmıyorum daha genelde ilkbaharda yapılır o. Ağaçlar yeşermeye başlamadan önce. Evet, kışın da yapılıyor tabii. Ağaçlar açmadan yapmak lazım onu, doğru. Sen yapmıyorsun onu, öyle mi? Yok onu ben pek fazla tercih etmeyeyim. Evet. Yani bordo bulamacı da doğal, yani o kimyasal bir ilaç olarak tabii düşünülmüyor. Onu kullanabilirsin. Bir mahsuru yok. Evet kıymetli izleyenler, şu meyvenin güzelliğine bakın. Evet, süper tutmuş. Tabii sık tutunca biraz küçük oluyor ama bunlar güzel, kaliteli. Bu da adi kiraz ama bu da çok güzel tutmuş. Şöyle bunlar dölleme için dikiliyor galiba, tam bilemiyorum ama çok güzel tutmuş. Şöyle görüyorsunuz, bunlar dölleme yapıyor galiba. Şu da pembe kiraz. Bundan da genelde reçel yapıyorlar. Böyle tam şirin değil ama hafiften ekşimsi bir tadı var. Bu kirazımızın da tam olgunlaşmamış. 1 hafta 10 güne kadar bu da olgunlaşır. Evet, maşallah. Bir paylaşımı daha burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için